Dostlar selamünaleyküm. Trump'ın gelişi bildiğimiz bütün dengeleri alt üst etmeye devam ediyor. Kimse farkında değil ama gerçekten son günlerde çok ilginç şeyler oluyor. Batı'nın kurduğu 150-200 yıllık ittifak gözümüzün önünde çatırdamaya başladı ve Ukrayna meselesi bu konunun en çok göz önüne döküldüğü mesele oldu. Trump, ABD'nin çıkarları dışında hiçbir şey umrunda değil modunda. Tabi bu durum bir domino etkisi yapıyor. Sürekli yeni sorunlar ortaya çıkmaya başladı ve her bir sorun Batı ittifakının çöküşünü bize bir kere daha gösterdi. Bugün konuştuğumuz konuysa bence bu gerginliğin ve bu değişimin tepe noktası. Çünkü bu sefer kavganın merkezinde F-35 savaş uçağı var. Yani belki de Batı'nın bugüne kadar ortaya koyduğu en güçlü silah. Almanya sipariş verdiği F-35'leri tartışmaya açtı. Uzaktan kapatılabilir bir sistemse biz neden bunu alıyoruz? Neden ABD'ye bu kadar bağımlı hale geliyoruz diye tartışmalar yapılmaya başlandı. Sanki ABD'den çok bağımsız bir ülkeymiş gibi. Ve iş çok değişik bir noktaya gidiyor şu anda. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Hani zamanında F-35 alımı konusu Türkiye'de eleştirildiğinde ne saçmalıyorsunuz? F-35 uzaktan kontrol edilebilen bir sistem değil. Aldıktan sonra ABD buna müdahale edemez. Paranoyak olmuşsunuz iyice diyenler vardı ya. Onlar bu videoyu dikkatlice izlesin. Çünkü o zamanlar o küçük beyinleriyle F-35 meselesi üzerinden akıl verirken milli savaş uçağı projemiz Kaan'ı itibarsızlaştırıyorlardı. Şimdi o minik tertemiz beyinlerin gerçeklerle yüzleşme zamanı. O yüzden hızlıca başlayalım. Ve siz de hazır intro girmişken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle bu tartışma nereden çıktı? Yani durup dururken nasıl başladı? Biliyorsunuz Ukrayna Rusya'ya karşı yıllardır savaş yürütüyorsa bunu ABD'den aldığı desteğe borçlu. Evet, Batı genel olarak Ukrayna'yı destekliyor ama ABD'nin desteği olmasa Avrupa'nın verdiği destek pek bir şey ifade etmez. O yüzden Ukrayna savaşın başından beri ABD'ye tam olarak bağımlıydı. Ama Trump geldi ve işler değişmeye başladı demeye başladı. Kendi ülkesi açısından bakarsanız haklı mı? Haklı. Ama tabii ki bu durum Batı'nın yıllardır benimsediği politikayı tamamen değiştirdi. Trump bana ne Ukrayna'dan deyince tabii ki bu konu üzerinden bazı dedikodular da yayılmaya başladı. Bunların içinde en önemlisi F-16 savaş uçakları üzerinden yayılan dedikodular oldu. En çok bu konu ilgi çekti. Çünkü bu mesele Avrupa'yı ilgilendiren bir mesele. Dedikodu şöyle. Trump'tan sonra Ukrayna'ya verilen F-16'ların bir kısmı çalışmıyor. Bir kısmı da düzgün çalışmıyor. Yani işe yarar alt sistemleri pasif hale getirildi. Bu bir dedikodudan ibaret. Yani tam anlamıyla doğrulanmadı. Ama Avrupa ülkelerinin bunu bu kadar gündem haline getirmesi aslında gerçeklik payını olduğunu gösteriyor. Avrupa elbette F-16'lar için tedirgin olmadı. Onların tedirginlik sebepleri F-35 savaş uçaklarıydı. Bu da gayet doğal. Çünkü F-16 ile F-35'i karşılaştırdığınızda iki farklı uçaktan ziyade sanki birbiriyle tamamen alakasız iki farklı teknolojiden bahsediyorsunuz. Çünkü F-35 uçan bir bilgisayar. F-16 savaş uçağını uzaktan devre dışı bırakabilen sistem F-35'e neler yapmaz? İşte bu soru Avrupa'da ciddi bir tedirginliğe sebep oldu ve tartışma özellikle Almanya'da başladı. Almanlar 2026 yılında 8 milyar avronun üzerinde bir bedelle 35 F-35 savaş uçağı ve bunun yedek parçalarını satın alacak. Şimdi tartışılan şey ABD'nin göndereceği bu uçaklarda kill switch yani kapatma anahtarı adı verilen bir sistemin olup olmadığı. Öncelikle kill switch nedir? Kapatma anahtarı demeyeceğim, kill switch diyeceğim çünkü haberlerde bu konuyu böyle göreceksiniz. Bunu konuşalım önce. Bu kavram ABD'nin müttefik ülkelere sattığı F-35 savaş uçaklarını uzaktan kapatabilmesine olanak sağlayacak bir mekanizmayı ifade ediyor. Bu mekanizma tahmin edeceğiniz gibi yazılım tabanlı bir mekanizma. Ama kill switch kavramı yıllardır konuşuluyor olsa da kanıtlanabilmiş bir kavram değil. Elbette ABD tarafı bunu reddediyor ama çok ciddi iddialar var. F-35'lerin Alice ve Odin gibi karmaşık yazılım ekosistemi zaten kullanıcıları ABD'ye bağımlı hale getiriyor. Bunu birazdan konuşuruz. Yani illaki özel bir kill switch yazılımı eklenmiş olmasına gerek yok. Lockheed Martin bu konudaki iddiaları reddederken şöyle komik bir tez sunuyor ortaya. F-35 savaş uçağının uçuş kontrol sistemleri, görev bilgisayarları ve silahları dışarıdan müdahaleyi önlemek için çok sayıda özel mimariyle tasarlanmıştır diyorlar. Bu aslında biraz dünya ile alay etmek. Zaten kimse dışarıdan bir müdahaleden bahsetmiyor. İçeriden bir müdahaleden bahsediyor. Yani ABD'nin kendisinin yapacağı bir müdahaleden. Tabi böyle olunca şüpheler daha da artıyor. Şu noktada öncelikle bir netleşmekte fayda var. F-35 8 milyondan fazla kod satırından oluşan bir yazılım altyapısına sahip. Ve dünyada ABD ve İsrail dışında İngiltere bile dahil olmak üzere bütün ülkeler için bu yazılım altyapısı tamamen kara kutu. Kaynak koduna tam erişim diye bir şey yok.
Böyle olduğu sürece elbette bu spekülasyonlar devam edecek. Bana derseniz ki peki bu bir komplo teorisi mi? Kesinlikle hayır diyebilirim. ABD bu uçağın kontrolünü kesinlikle tamamen elinde tutuyor. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Dediğim gibi illaki bir kill switch adı verilen yazılım altyapısının oraya yüklenmiş olmasına gerek yok. Zaten F-35'in yazılım mimarisi onu ABD'nin kontrolü altında tutuyor. F-35 savaş uçaklarında Alice adı verilen bir yazılım var. Bu yazılım bizim hava kuvvetlerinde kullanılan hava kuvvetleri bilgi sistemine benziyor. Ama bunun daha küresel bir versiyonu. Nasıl ki Türk Hava Kuvvetleri'nde bir uçak operasyona katılacaksa bütün bilgileri bu bilgi sistemine giriyor ve hava kuvvetleri tarafından etkinliğin her anı kontrol edilebiliyorsa F-35 için de bunun küresel bir versiyonu mevcut. Diğer bir deyişle F-35 kullanıcısıysanız ABD'nin haberi olmadan yani bu Alice sistemini açmadan bir yere operasyon yapamazsınız. İran kuzeyinde bir noktaya bomba bırakacak olsanız bile bunu önceden sisteme bildirmeniz gerekiyor. Ve bu sistemi açmadan bahsettiğim operasyonel alt sistemlerin hiçbirine erişemiyorsunuz. Peki bu sistem nasıl açılır? İşte F-35 savaş uçağının en çok eleştirilen ve tartışılan yönü burada gizli. Alice bir kullanıcı adı ve şifreyle açılıyor. Daha da önemlisi bu şifrenin her kullanımda yenilendiği söyleniyor. Yani her uçağa bindiğinizde ABD'den, merkezden yeni bir şifre talep etmek zorundasınız. Hatta daha önce İngiltere'de bir savaş pilotu F-35 savaş uçağında yanlış şifre girdiği için sistemi çalıştıramadığını ve ABD'den yeni şifre gelene kadar uçağı kullanamadığını açıkladığında bu konu ciddi bir tartışma konusu olmuştu. İşte Alice'in oluşturduğu en büyük risk bu. Her bindiğinizde ABD'den verilmesi gereken şifre zaten başlı başına bir kill switch sistemidir. Çünkü ABD ile ters düştüğünüz anda o şifre size verilmez ve o uçağı kullanamazsınız. Peki o şifre verilmese F-35 savaş uçağı tamamen mi devre dışı kalıyor derseniz değil. Yani Alice sistemine giriş yapmadan uçağı uçurabilirsiniz. Mesela Eskişehir'den F-35'i kaldırıp etki alanınızın tamamında uçup geri gelebilirsiniz ya da Diyarbakır'a, Malatya'ya gidebilirsiniz. Ama bu uçuş sadece bir yolcu uçağı havasında olur. Çünkü bu uçuşta mühimmatları ve operasyonel alt sistemleri kontrol edemezsiniz. Onlar devre dışı kalır. Yani ABD bir şifre vermese o uçakla tek bir bomba bırakamazsınız. İşte bu durum zaten başlı başına bir kill switch yani kapatma anahtarı demek. Tabi Ukrayna'ya yapılan muameleden sonra Avrupa'da bu konu daha fazla tartışılmaya başlandı. Bu normal. Çünkü şu an Avrupa Birliği'nin 13 ülkesi F-35 savaş uçağı kullanıyor. Hatta kendi hava kuvvetlerinin en yıkıcı gücü olarak görüyorlar bu sistemi. Haliyle böyle bir risk ortaya çıkınca tartışma konusu oluyor. Şu an Avrupa bu konuda kamuoyu baskısını azaltmaya çalışıyor. Almanya tartışmayı başlatınca tabii ki F-35 kullanıcısı olan bütün ülkelerde bu konu tartışma konusu haline geldi. Ama Belçika falan bu savaş uçaklarının uzaktan kontrol edilemeyeceğini açıkladı. Tabii buna rağmen ülkelerdeki tartışmalar devam ediyor. Çünkü bu açıklama insanları pek tatmin etmedi. Yani kısaca özetlersek Batı şu an birbirlerine karşı olan güvensizlik konusunda tavan yapmış durumda ve bu güvensizlik ittifakın çatırdayacağının ilk sinyalleri anlamına geliyor. Bu konu benim için özellikle iki açıdan önemli. Birincisi dediğim gibi Batı'nın ittifakının çatırdadığını göstermesi. Biz İslam dünyası olarak ittifaktan uzaklaştığımız için zayıf düştük. Bizim zayıf düştüğümüz dönemlerde onlar ittifak kurdular ve güçlendiler. Şimdi onların ittifakı çatırdıyor. İnşallah bizimki yeniden tesis edilir ve yine hakim güç biz oluruz. İkincisi de bu konu bana Milli Savaş Uçağı projemiz Kaan'ın önemini bir kere daha gösterdi. Kaan sadece bir milli savaş uçağına sahip olmak değil. Kaan bağımsızlık demek, özgürlük demek. Çünkü bundan sonrasında yeni yüzyılda savaş meydanları için geliştirilen bütün sistemler uçan ya da yüzen ya da yürüyen bilgisayarlar olacak. Yani gün geçtikçe bu sistemlere müdahale ihtimali daha da artacak. 5. nesil savaş uçaklarında bile durum bu hale geldi. 6. nesiller savaş sahalarına çıktığında bu iş iyice tehlikeli bir hal alacak. Ve işte o gün geldiğinde dün Kaan Savaş Uçağı projesini değersizleştirmeye çalışanlar utanacaklar. Gerçi bir düşündüm de utanırlar mı diye sorsanız herhalde utanmazlar diye cevap verirdim. Çünkü utanmak minimum düzeyde bile olsa bir ahlak gerektirir. Allah'a emanet olun.